Herkese merhaba. Champions 2025 heyecanı 12 Eylül'de başlayan grup aşaması maçlarıyla tüm hızıyla start aldı. Harita havuzundaki değişiklikler ile Chamber ve Sage güçlendirmelerinin ardından takımların komp değişikliklerini ilk kez gözlemledik. 16 takımlı kıyasıya rekabetiyle geçen ilk maçları geride bıraktık. Şimdi Champions'ın ilk bültenine başlayalım. Turnuva PRX ile XLC arasındaki seriyle açıldı. İlk harita XLC'nin seçimi olan Bind oldu. PRX 2 duelist, 2 controller ve 1 initiator ile sahneye çıkarken XLC tek duelist, 2 initiator ve 2 controller tercih etti. Rekabetçi geçen harita 13-9 PRX galibiyetiyle sonuçlandı. Seri Sunset ile devam etti. PRX daha önce kullandığı seçli kompozisyonu sürdürürken XLC çift düelisti agresif bir komp tercih etti. Ancak bu agresiflik XLC'ye beklenen avantajı sağlamadı ve harita 13-5 PRX lehine tamamlandı. Böylece PRX seriyi 2-0 kazandı. Günün diğer serisi Giantex ile Sentinels arasında oynandı. Giantex'te Covid şüphesi nedeniyle Ara'nın yerine turnuvaya yeni bir oyuncuyla katılacağı konuşulurken testin negatif çıkması sonrası Ara takımla sahnede yer aldı. İlk harita Krot'ta iki tarafın duelist seçimi dışında kompların aynıydı. Sentinels üstün oynadığı haritayı 13-6 kazandı. Seri Giantex'in seçimi Sunset ile devam etti. Burada da tek fark Initiator seçiminde Sova yerine Fate'in tercih edilmesiydi. EMEA temsilcisi Giantex maça harika bir başlangıç yaparak ilk yarıyı 10'a 2 önde kapattı. İkinci yarıda da rakibine fırsat vermeyen Giantex haritayı 13-4 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. Karar haritası Heaven'da Giantex çift Initiator'lı bir komp seçerken Sentinels çift Controller tercih etti. Nefes kesen mücadelede Giantex haritayı 13-9 kazanarak seri 2-1 aldı ve topluluk tarafından favori gösteren Sentinels'i devirdi. Grup aşamasının ikinci gününde Enerji ile son şampiyon EDG karşılaştı. EDG 2024 Champions'taki son maçını oynadığı Abyss'i yine seçerek turnuvaya kaldığı yerden başladı. EDG çift duelist Sage, Sova ve Omun'u tercih ederken Enerji, Vice, Yoru, Sova, Omun ve dikkat çeken Harbor seçimiyle haritaya çıktı. Maça baskın başlayan EDG ilk yarıyı 10'a 2 önde kapattı. Enerji'nin kötü performansıyla haritanın biteceği düşünürken pes etmeyen Enerji ikinci yarıda geri dönerek skoru eşitledi ve uzatmalarda haritayı kazandı. Seri Krot ile devam etti. Enerji, KO, Waylay, Omen, Sova ve Viper beşlisiyle oynarken EDG, Fate, Neon, Yoru, Omen ve Viper'ı seçti. Son ana kadar çekişmeli geçen haritayı 13-11 kazanan Enerji seri 2-0 aldı. Günün diğer serisi Team Liquid ile DRX arasında oynandı. İlk harita Abyss'te Liquid klasik sayılabilecek bir komp ile sahneye çıkarken DRX'in Waylay seçimi dikkat çekti. Bu seçim DRX'e olumlu yansıdı ve harita 13-8 DRX galibiyetiyle sonuçlandı. Seri Bind ile devam etti. Liquid ligde kullandığı kompunu korurken DRX Waylay tercihini sürdürdü. Abyss'ten daha hareketli geçen haritayı 13-10 kazanan DRX seri 2-0 alarak turnuvaya galibiyetle başladı. Üçüncü günde DRG ile T1 karşılaştı. DRG'de vize sorunları yaşayan Wukoshu'nun yerine Demon One dahil edildi. Çin bölgesinin iki kez üst üste en iyi Sentinel oyuncusu seçilen Wukoshu'nun turnuvaya katılamayacağı kesinleşince takım Demon One ile devam etti. Seri DRG'nin seçimi Lotus ile başladı. İki tarafta roller açısından benzer seçimler yapsa da ajan tercihlerinde kendi oyun planları öne çıktı. Her iki takım da Vice, Yoru ve Omun seçerken DRG, Waylay ve Breach, T1 ise Neon ve Fate tercih etti. Çekişmeli geçen harita uzatmalarda T1'ın 15-13 galibiyetiyle sona erdi. Seri Sunset ile devam etti. İki tarafta çift düelist ile oynarken Initiator seçiminde DRG Sova'yı, T1 ise Fate'i tercih etti. İlk haritadaki gibi heyecanlı geçen maç uzatmalarda 30 roundun sonunda yine T1'ın 16-14 galibiyetiyle tamamlandı. Böylece Pasifik temsilcisi T1 turnuvaya galibiyetle başladı. Günün merakla beklenen diğer karşılaşması G2 ile Heretics arasındaydı. Crowd ile başlayan seride takımlar Champions'e özel komplar hazırlamıştı. G2 seçtiği bir komp tercih ederken Heretics de Woot'un Viper'ı dikkat çekti. G2'nun üstün başladığı haritada ilk yarı 8-4 kapandı. Ancak Heretics ikinci yarıda muhteşem bir görünüş yaparak haritayı 13-10 kazandı. Seri Lotus ile devam etti. Standart görülen komplarda Theo ve Chamber seçimleri öne çıktı. G2'nun iyi başladığı haritada Heretics yine geri dönüş yaptı ve 13-10'luk skorla seriyi 2-0 kazandı. Böylece Heretics turnuvaya galibiyetle başladı. Turnuvanın son gününde Çin şampiyonu BLG Aspas'ta MIBR ile karşılaştı. Heaven'da başlayan seriye MIBR baskın bir giriş yaptı. İstediği oyunu rahatça uygulayan MIBR haritayı 13-2 kazanarak seriyi 1-0'a taşıdı. Seri Crowd ile devam etti. BLG, Viper, Sova, Neon, Deadlock ve Omen ile oynarken MIBR, Omen, Sova, Viper, KO ve Aspas'ın Waylay seçimiyle sahaya çıktı. BLG önceki haritaya göre daha dirençli görünse de sonuç değişmedi. Haritayı 13-9 kazanan MIBR seriyi 2-0 tamamladı. Grup aşamasının son maçı RRQ ile Fnatic arasında oynandı. İlk harita Fnatic'in seçimi Ascent oldu. EMEA maçlarında Alpha Jerry Chamber ile izlediğimiz Fnatic bu kez Alpha Jerry'in Sage tercihiyle haritaya çıktı. RRQ ise Yoru, Sova, Theo, Cypher ve Omun beşlisiyle oynadı. Yer yer çekişmeli geçen haritayı 13-10 kazanan Fnatic seriye avantajlı başladı. Seri Abyss ile devam etti. RRQ standart bir komp ile oynarken Fnatic'in duelist olarak Waylay seçimi dikkat çekti. Haritayı 13-7 kazanan Fnatic seri 2-0 alarak grup aşamasına galibiyetle başladı. PRX'in müthiş round başlangıcı tam da istedikleri gibi sonuç verdi. Wrapping around that pit, it could have ended there.
Deep play from Jing. Reveal is great, and he'll get two from it. I didn't see anyone else, but he knows there's corners to hide in. Waiting for his moment in the smoke as another two push down. Already having cleared outside of Hookah, and now it's time to make that big swing. In goes some of these rounds. Jing is on fire. Like, you tried to put Raga in onto the Raze, and don't get me wrong, he's not been bad. But when Jing is currently 11-3, you put down... Huga'nın Guardian ile 1v4'lük muhteşem performansı göz doldurdu. Standing, only Viva left. A nice couple of shots though. Maybe in with a charge, and he gets all four. We can't be having clutches like this already. Like, this is a 1v4, and look at this final kill. He didn't even know where Jing was. He didn't know where he was being. Davay Sage duvarıyla kendini güvenceye alarak full'e gidiyor. His Paper X has given them an advantage, and Device is going to start defusing. He's just going to stick behind the wall. They need to run back around over the top. They need to go, and it seems like they are not going to be able to deal with anything in his defuse. Well, so no surprise that he was a little bit worried. In the end, Forsaken'ın sinsi oyunu takıma adeta ilaç gibi geldi. Close contact and put them into spot, and especially with Forsaken coming in on this flank, he's managed to get past the trip. That's why nobody's looking in this direction. If this smoke fades, he might just have himself at least one freebie, but he's looking for more. In fact, he's going to take it all! from Market, they're worried about early contact for the player over on that so box and smart backside. as well. And instead, he smokes main, so they think, well, he's obviously not coming from here. They want to block this line of sight. And the timing could not have been better. That round was forsaken for XLG. The timeout making no difference. Zek'in tek başına kaldığı anda spreyle roundu çözdü. Tough to really spam this down. Gravino on Spike, and Zekin's not 100% sure exactly where he is. He's going to have to spray through, and he gets there, didn't they? I mean, that's how this run of rounds for GX ends. They're in a 3-on-1. They got the lockdown. Smogi 1v3'lük pozisyonunda soğukkanlılıkla galibiyeti getirdi. Playing by Coast here, but this is pretty telegraphed. NRG have a decent idea, so Smoky gets on the move, catches a glimpse of Som, headshot to bring him down. But now Brock will be waiting on the other side, and Smoky's caught between a rock and a hard place, but it's a right click. Oh, just a glimpse. What a beautiful little tap there as well. Salise'nin önemini hissettirdiği o anlar. Already lost. I'm Found starting to one for question free. that. It could be an ace, but the problem is you've got Viva deep playing with that Thunder's Fury! And Forsaken now only has that ult to deal with. He now knows where his opponent is, but the Hunter's Fury surely decides the fate of this round. It's already activated. It might seem early, but the time on the clock is already so low. Forsaken goes in, pops it, goes for the stick. He might have time. It's going to be desperately close. The spam coming in from Viva doesn't get there in time! But it's a 0.02 second difference! I'm a little bit disappointed. They have Hunter's Fury post plan in a 3v1 2E, but now he's gone out of the round and the defuse already tapped. Pressure put on. Kiko lands the shot on the flashback, and they need to find this diffuser quick! Desperately close from a position of, I want to say, impossibility. Point Go on, give me it. Give me it. That's actually outrageous. That's completely outrageous. He biraz daha parkur çalışması gerekiyor gibi. Liquid, perhaps a ball. But Pacific's number 4 is in here, and they are making waves indeed! Ulti's online now for DRX. It's 4-0 up. Oh, there's no need to show that again. And again. And locked in. Oh, Andy. Yeah, that's not what he... Patitek skin değiştirirken Stinger'ı fark etmedi ve sonraki round'un planlarını etkiledi. Only 2 standing, Mitch. It's not great. He just picked up a stinger. He still has a rifle. It's Camo that has to pay the price. It's Camo. Hey, bro, I got a gun gun for you. I got a gun for you, bro. Oh, swap real quick. There you go. Stinger given over. But for Team Liquid, they win the round that they should have. But even up against those weaker weapons, it being so close is scary. Camo's gone diving. Stinger in hand. Mako'nun arka arkaya yaptığı 2 defuse maçın kırılma anıydı. It's a lot closer to it than they were just moments ago. The defuse already starts. Blind catches everybody. Liquid spamming though, and the players up top. The defuse from Mako. The opener. And then Bane is the one that basically just defends his teammate while the spams are coming through, clearing out the remainder. What a fantastic, but that feels much more like a mid-round. They've been able to claim their spots to fight from.
But Liquid need to be so careful not to overpeak. DRX already finding the opening. Again. They baited Mako into the open with the tap. Another tap coming through. The scars of the previous round where the defuse was stuck. Still showing here, he needs the ping! Mako! Stop the defuse for the Red Bull clutch! 12 for DRX! The last round, he sticks it from the very beginning. This time, taps it, and then just almost plays the bait. His teammate goes down, and they assume, in most cases, not for the wrong of them, that there's no way he'd stick it now. Crashies eski sobalardan kim kaldı dedirten bir performans sergiledi. One, Chronicle, and Crashies. Okay, that shock dart makes it doable. I was already thinking perhaps the save call, but now they can go for this. And with Crazy Guy taking a fight alone, he's giving them a real chance. X-Pharaoh, so desperately low. They'll play this together with a flash still in play for Chronicle. That's a good way to burst them out into this site. If X-Pharaoh doesn't break this one yet, be blinded up. It's going down below. Oh, it's going up top. Okay, they're clearing it. Now looking to fight together with the reveal. They've seen one, they've seen the other, but X-Pharaoh lands the shot. And it's all onto Crashies. The drop down should be deadly. A double swing, but X-Pharaoh gets ahead of the play. Crashies running out of time, but he'll catch Munyet. Fnatic, it's close, but I think they've got it. But I think maybe just a little bit of miscommunication. This shock dart was huge, because as you said, this was going into a 2 versus 4. Instead, it ends up post-plant. Like, I can forgive the guy planting the spike. You don't know that's coming. Açılış maçlarının en yüksek ACS'e sahip oyuncusu 286 ile Ying oldu. Onu 283 ACS ile Something, 275 ACS ile Split, 271 ACS ile Aspas ve 270 ACS ile Chronicle izledi. Alt sıralarda ise 118 ACS ile Monyet, 120 ACS ile Nets, 128 ACS ile Petman, 132 ACS ile Bank ve 133 ACS ile John AP yer aldı. En çok tercih edilen harita 5 kez seçilen Crowd oldu. 6 yasaklama alan Bind ise en çok yasaklanan harita oldu. Omen, Sova ve Yoru takımlar tarafından en çok tercih edilen ajanlar oldu. Bunun yanı sıra takımların Veiley tercihine daha çok önem verdiği görünüyor. Phoenix, Reyna, ISO ve Clove ise henüz hiçbir takım tarafından tercih edilmedi. Peksa bültenin sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. It's beautiful! Aspas gets 3! Waylay believers rejoice! Aspas gets 4! He knows what the people want. We'll see if he can find it. They know where he is. The king returns to the internet. Aspas is back! Look at this play. I mean, he does it all himself. There's a paranoia too, but everyone's trying to jump. They get paranoid. They're trying to jump away, and they're just caught in the air. That was so